Merhaba. Bugün size tarihi ezberlemenin ne kadar eğlenceli ve kolay olabileceğini gösterecek harika bir yöntemden bahsedeceğim. Gelin birlikte Sabirlerin hikayesinin şifrelerini çözelim. Şimdi kulağa ilk başta anlamsız hatta biraz komik gelen bir cümleyle başlıyoruz. Ama merak etmeyin. Bu tuhaf cümlenin aslında tüm hikayemizin anahtarı olduğunu birazdan hep birlikte göreceğiz. Her şey zorlu bir yolculuğa çıkan bir ailenin basit hikayesiyle başlıyor. Unutmayın, bu aile bizim şifremizin tam merkezinde duruyor. Kahramanımız Sabri ve ailesi. Onlar bir zamanlar o büyük Asya Hun devletinin bir parçası olarak yaşıyorlardı. Ama artık yeni bir yuva arama vakti gelmişti ve bu arayış onları bildikleri topraklardan çok uzaklara, sert ve soğuk Ural-Altay dağlarına götürüyor. Orası o kadar soğuk ki Sabri'nin eşi ağzını her açtığında nefesi buharlaşıyor. Yani buğu çıkıyor. Bakın bu buğu kelimesi önemli. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Ve işte hikayede tansiyonun yükseldiği an. Sabri yorgunluktan kendini kara bırakıyor, eşi de başlıyor söylenmeye. Malak gibi yatıyorsun diye kızıyor. Bir de keşke Anadolu'ya gitseydik diyor. Bütün bu şikayetler, o tuhaf hakaret, hepsi aslında birer ipucu. Artık daha fazla gidecek halleri kalmamış. Tamam, diyorlar. Köklerimizi buraya salalım. Bakın bu ifadeye de dikkat. Ve tam o sırada hikayenin anlatı kısmı sona eriyor. Nereden çıktığı belli olmayan Hazal adında genç bir kız beliriyor ve onlara yardım eli uzatıyor. Şimdi asıl soruya geliyoruz. Ya bütün bu anlattıkları basit bir hikaye değilse? Ya hepsi tarihi olayları saklayan bir şifre ise? İşte şimdi bu basit öykünün şifrelerini kırmaya başlıyoruz. Peki şifreyi çözmeye nereden başlayacağız? Tabii ki anahtar kelimeden, kahramanımızın adından. İşte ilk ve en büyük ipucu. Sabri, Sabirler, hatta Sabarlar ve Siberler olarak da bilinirler. Gördünüz mü ses benzerliğini? Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Dahası var. Sabri'nin ailesi nereden geliyordu? Asya Hun devletinden. Nereye göç ediyorlardı? Ural-Altay dağlarına. Bu, Sabir halkının gerçek tarihi göç rotasının ta kendisi. Peki diğer karakterler ve o ilginç sözler ne anlama geliyor? Gelin şimdi de onlara bakalım. Sabir tarihindeki önemli isimleri ve olayları ortaya çıkarma zamanı. Hani eşinin ağzından çıkan buğu vardı ya, işte bu inanılmaz bir kelime oyunu. Buğu bugu boğarık. Sabirlerin o meşhur kadın hükümdarının adı. Gelelim o tuhaf hakarete. Malak. Kulağa ne kadar benziyor? Balak. Yani Sabir lideri Balak Han. Evet, bir hakaretin içinden koskoca bir han çıktı. Peki, eşinin o sitemini hatırlıyor musunuz? Keşke Anadolu'ya gitseydik, diye yakınmıştı. Bu laf öylesine söylenmiş bir laf değildi tabii ki. Çünkü tarih bize ne diyor? Sabirler tam da Balakan döneminde Anadolu'ya akınlar düzenlemişlerdi. Gördünüz mü? Hikayedeki her bir detay nasıl da yerine oturuyor. Ve geldik sona. Hikayenin sonu aslında Sabirlerin de sonunu anlatıyor. Onlara ne oldu? Kimlerin egemenliğine girdiler? Haydi bakalım. Aile ne yapmaya karar vermişti? Kök salmaya. Oradaki kök kelimesi doğrudan bir gönderme kime? Sabirleri egemenliği altına alan kök Türklere. Ve son olarak onlara yardım eden o iyi kalpli kız Hazal. Bu isim size birilerini hatırlatmıyor mu? Elbette Hazallar, yani Sabirler. Köktürklerden sonra Hazarların yönetimine giriyorlar. İşte böyle. Bütün şifreleri çözdük. Artık elimizdeki parçaları birleştirip Sabir halkının tarihini şöyle bir özetleyebiliriz. Sabirler en başta Asya Hun devletinin bir parçasıydı. Sonra kalkıp Ural-Altay dağlarına yerleştiler. Bugu adında çok ünlü bir kadın hükümdarları ve Balak Han adında önemli bir liderleri vardı. Hatta Balak Han döneminde Anadolu'ya kadar uzanan akınlar yaptılar. Sonunda ise önce Köktürklerin, sonra da Hazarların egemenliğine girdiler. İşte bütün hikaye bu ve bu harika yöntemle bitirelim. Sizce tarihi öğrenmek için başka ne gibi yaratıcı yollar bulunabilir? Düşünsenize, sıkıcı ezberler yerine böyle şifreler çözmek çok daha keyifli olmaz mıydı? Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.